Clavors'ta ödül almış bir mimarlık web sitesi buldum. Ve bu web sitenin neden bu kadar premium hissettirdiğini anlamak için bugün sizlerle beraber parçalara ayıracağız ve tasarımı çok detaylı inceleyeceğiz. Sonrasında prompt mühendisliği yaparak Cloud'a bir prompt vereceğiz ve projeyi sıfırdan birlikte oluşturacağız. Bu web sitenin özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum size. Bu web site iki ayrı tasarıma sahip. Yani bilgisayar ekranında farklı bir tasarım var. Telefon tarafında farklı bir tasarım var. Ama kesinlikle şöyle düşünmeyin. İki ayrı kodlama yok, iki ayrı proje yok. Sadece yerleri değişen 3 boyutlu bir galeri var karşımızda. Yani bu ne demek? Kullanıcı her iki tarafta da rahat bir şekilde kullanabilecek. Zaten şu an ekranda da gördüğünüz gibi bakın kartların üzerine geldiğimde çok yumuşak bir geçiş var ve gerçekten kartlar yumuşak bir şekilde böyle kenara çekiliyor. Yani ben bu kullanıma bayıldım. Zaten son 2 seneden beri bu şekilde 3 boyutlu galeriler web sitelerde çok aktif şekilde kullanılmaya başlandı. Şimdi size nereden ilham aldığımı göstermek istiyorum. Ben Cloud tarafından ilham aldım. Bu web site mimarlık bir web sitesi. Burada bakın 3 boyutlu bir galeri var. Aynı bizim yaptığımız gibi. Buradan ilham alarak kendimi sıfırdan tasarladım. Şimdi bu web site 2022 yılında günün web sitesi olarak seçildi ve Unseen Stüdyosu tarafından yapıldı. Şimdi bu web site iki ayrı tasarıma sahip olduğunu söyledim. Mobil tarafını şimdi videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Ve bu web sitenin size değerini göstermek istiyorum. Bu proje tam anlamıyla tamamlanmış bir projenin fiyat aralığı profesyonel bir şekilde yapılmış bir web site olduğu için 50 bin ile 100 bin dolar arasında. Yani bu tarz web siteler gerçekten çok değerli web siteler. Ben diğer videolarımda da size detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Bu videoda da göstermek istedim bütçe tarafını. Şimdi bu şekilde 3 boyutlu web siteler dünyada kullanımı gerçekten çok değerli. Ve ciddi mühendislik isteyen web siteler bunlar. Aslında kodlama tarafında gerçekten çok değerli web siteler. Şimdi ben ilk defa beni tanıyanlarınız varsa diye söylemek istiyorum. Ortalama 5 seneden beri yazılımcı olarak çalışıyorum. Ve bu şekilde kreatif yani yaratıcı projeler tarafında uzmanlığım var. Sizlere de bunları nasıl prompt hazırlayabiliriz, prompt mühendisliğini nasıl iyi yaparsak bu şekilde web siteleri yapay zeka araçlarıyla yapabiliriz. Onları göstermeye çalışıyorum. O zaman şimdi Cloud tarafına geçelim. Cloud'da hem prompt'u incelerken size tasarımını detaylı bir şekilde göstereceğim. O zaman çok daha iyi anlarız. Şimdi Cloud'a prompt'u yapıştırmadan evvel size hazırladığım prompt'tan detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Ki siz de prompt'lar nasıl hazırlanır, bu şekilde 3 boyutlu web siteler nasıl yapılır aslında yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Diğer videolarımdan da bu videoda da. Şimdi ilk olarak giriş cümlesi aslında çok önemli. Ben 3 boyutlu görsel bir galeri yapacağımdan bahsediyorum Cloud'a. Veya bu promptu herhangi bir yapay zeka aracına yapıştırırsanız zaten stabil olarak düzgün çalışır. Çünkü çok keskin cümleler kullanıyorum. Teknolojiden bahsediyorum burada. Teknolojiyi ben burada tek sayfa olduğu için Vanilla JavaScript ile yaptım. Herhangi bir kütüphane kullanmadım. Siz kullanabilirsiniz. Projenizin gerekliliğine bağlı. Yani React kullanabilirsiniz, Vue kullanabilirsiniz. Tamamen size bağlı bu. Ama GSAP kesinlikle kullanması gerekiyor. Çünkü buradaki dönüş web sitedeki işte o smooth akış hepsi GSAP ile yapıldı. En önemlisi tasarımı değiştirmemesini söylüyorum. Yani bu prompta tamamen bağlı kalacak, bir geliştirme yapmayacak. Benim ne dediysem aynısını çıkartmasını söylüyorum. Siz de prompt hazırlarken bunu söylemeniz gerekiyor. Aşırı önemli bir cümle. Ben bütün promptlarımda bunu kullanıyorum. Şimdi projenin amacından bahsettim detaylı bir şekilde. Minimal, mimarlık web sitesi yapacağımdan söyledim. Şu ortadaki yazıdan bahsettim promptta. Yani görsel galeride eğer ben kartların üzerine gelmezsem sayfanın ortasında web sitenin ismi olacağından, üstüne geldiğimde de kartların değişeceğinden bahsettim. Burada uzun şekilde. Sonrasında scroll yaptığımda bu şekilde saat yönünde ve tersi yönünde döneceğinden bahsettim. Kartların üzerine geldiğimde smooth bir şekilde değişeceğinden, sonrasında ben mouse ile yukarı aşağı hareket ettirdiğimde bu şekilde galeride etkileşime gireceğini, yukarı aşağı hareket edeceğinden bahsettim. Yani bu paragrafta tamamen detaylı bir şekilde bu yazıyor. Ayrıca kaç tane görsel kullanması gerektiğini söyledim. Burada 136 tane görsel kullanıldı. Tamamen bu size bağlı aslında ama bu şekilde sık sık olması daha iyi gösteriyor. Daha yoğun da kullanabilirsiniz.
Sonrasında dosya kısmından bahsettim. Bu dosya kısmını ben tüm promptlarımda kullanıyorum bu arada. Nasıl bir dosya yapısı oluşturacağını, hangi teknolojiyi kullanacağını detaylı bir şekilde 4-5 kez yazıyorum ki bu şekilde hata yapmıyor, halüsinasyon görmüyor, işte kendisi geliştirmiyor. Bunlar çok önemli detaylar. İndeks HTML oluşturmasını, işte genel bir CSS dosyası oluşturmasını ve bütün bu kodları Script.js içerisinde yazmasını söylüyorum. Ve görselleri public içerisinden alması gerektiğini söyledim. Siz de bu promptu Cloud'a veya herhangi bir yapay zeka aracına yapıştırırken bir public dosyası oluşturun. İçerisine atın tüm görselleri. Direkt Cloud o görselleri alıyor zaten, kullanıyor. Bana yorumlarda soruyorsunuz bu kısımları. Ve diğer videomda da detaylı bir şekilde söylemiştim. Siz bir web site projesine başlarken İlk olarak renkleri çıkartın. Yani sizin kurumsal kimliğiniz olarak kullanacağınız renkleri çıkartın. Web site kullanacağınız font ailesinden bahsedin. Bu da çok önemli. Çünkü kafasına göre bir font kullanmasın. Web sitelerde kullanılan fontlar projeye göre seçilir, tasarıma göre seçilir. Siz de bu konulara gerçekten çok dikkat edin. Ben burada kullanacağım renkleri, fontu en başta söylüyorum ve bunlar dışına çıkma diyorum. Sonrasında en önemli kısma geliyoruz. Burada fark ettiyseniz bir perspektif var. Yani 3 boyutlu bir galeri olduğu için bakın bu şekilde görseller yan duruyor. Öndekiler biraz daha ince duruyor. Bu perspektifi kullanmasını söylüyorum. Başta denedim promptta, yani perspektif demeden görselleri dümdüz önüme getirdi. Ama perspektif detayını verdiğimde bakın bu şekilde en önde olanlar biraz daha ince duruyor. Sürekli olarak böyle yanlamasına geliyor. 3 boyutlu galeri olduğu için. İşte bu perspektif detayı çok önemli. Sizin nasıl verdiğiniz promptta aşırı önemli ki sizi Cloud veya diğer yapay zeka araçları daha iyi anlıyor. Hem bilgisayar tarafında hem de mobil tarafında nasıl davranması gerektiğini söyledim. 2 ayrı tasarımı. Ve burada fark ettiyseniz bir yükleme ekranı var. Yani loading ekranı var. Bu şekilde tasarıma uygun bir loading ekranı söyledim. Ve web site yüklendikten sonra bu şekilde 3 boyutlu galeriyi döndürerek getirmesini söyledim ki tasarıma daha uygun oluyor. Mobil tarafını, işte responsive tarafını tablet, bilgisayar tarafından detaylı bir şekilde bahsettim. Sonrasında burada index.html kısmından, yani kafasına göre bir dosya oluşturmaması gerektiğini, kod tarafını verdim ki bunun dışına çıkmasın. Bu kısımlar aslında uzun. Siz de direkt alıp kullanabilirsiniz. Yani bu promptu alıp direkt kopyalayabilirsiniz. Şimdi bu promptu alıp ben kopyalıyorum ve direkt Cloud'a yapıştıracağız. Sonrasında bu belirttiğimiz localhost'ta çalıştıracak. Siz bir proje oluşturun desktop'ta, masa üstünde. Bu şekilde Cloud deneme şeklinde ben oluşturdum. Siz de bu şekilde yapın. Promptu sonrasında verin ki o dosyanın içerisinde oluşturur. Şimdi bunu gönderiyorum ve çıkan sonuca birazdan bakalım. Cloud promptu verdim. Gerçekten temiz bir şekilde çıkartmış. Burada da örnek olarak açmış 5179 portunda. Şimdi sayfayı yeniliyorum ve bakalım gerçekten düzgün çalışıyor mu? Evet, ilk açılışı doğru, dönerek açılıyor. Zaten bunu istemiştik. Scroll yaptığında dönüyor. Hem saat yönünde hem tersi yönünde. Siz buradaki yazıları vesaire değiştirebilirsiniz bu arada. Tamamen sizin prompta nasıl verdiğinize bağlı. İşte görselleri de değiştirebilirsiniz. Bu açı da doğru. Yani mouse'u hareket ettirdiğimde şu anda yukarı aşağı dönüyor 3 boyutlu görsel. Ve görsellerin kartların üzerine geldiğimde de smooth bir şekilde hareket ediyor. Bu da doğru. Şimdi en önemli kısım mobil tarafı. Eğer onu da yapabildiyse gerçekten çok iyi. Loading ekranı çıkıyor ve dönerek yükleniyor. Mükemmel. Şimdi ben bu galeriyi tuttuğumda evet sağa sola dönüyor ve görseller de değişiyor. Demek ki bizim promptumuz şu anda tam istediğimiz gibi çalışmış ve bütün cihazlara uyumlu şekilde tasarım. Yani mükemmel, ödüllü bir web siteyi sadece prompt vererek yaptık. Tabii benim bu promptları hazırlama sürecim gerçekten uzun sürüyor. Yani ortalama 2 gün gidiyor benim tarafımda. Nedeni de size bu promptu verdiğimde çıktığı aynı alıyorsunuz. Yani benim arkada sürekli olarak test yapmam gerekiyor. Bu promptları en aşağı 5-10 kez deniyorum. İşte projeyi oluştururken de çalışıyorum. Ama yani bence mükemmel. Önceden böyle web sitelere biz 2 haftada, 3 haftada yapıyorduk. Şimdi yapay zeka ile beraber çok daha hızlı yapabiliyoruz. Bu bence çok değerli bir şey. Önemli olan burada tamamen tasarım gözü ve yazılım tarafını çok doğru seçmek, yani teknoloji tarafını.
Umarım tüm videoyu beğenmişsinizdir ve sizin için gerçekten çok yararlı olmuştur. Ben bu tarz bir sürü video yapacağım. Hem ödüllü web siteler hem de sıfırdan kendimiz geliştirdiğimiz gibi size prompt mühendisliğini sürekli olarak anlatmaya çalışıyorum ki siz de promptları verirken daha dikkatli olursunuz. İşte bu tarz kısımları daha çok dikkat edersiniz gibi gibi. Ayrıca ben şu an bir ürün üzerine çalışıyorum. Önceki videomda da söylemiştim. Tekrardan beni ilk defa izleyenleriniz varsa sıfırdan söylemek istiyorum. Bu şekilde promptları kopyalayarak web siteler yapabileceksiniz. Böyle bir ürün çıkartıyorum. Bu web siteler aslında birçok farklı web siteler olacak. Yani sayı olarak çok fazla olacak. Sizin ihtiyacınıza göre kopyalayıp web siteleri sıfırdan yapabileceksiniz. Şu anda böyle web siteler zaten var. Yani yapılıyor. Ama 3 boyutlu bu şekilde dinamik web siteler, projeler yapan gerçekten çok az ve bunların promptlarını veren web siteler. Ben o proje üzerine çalışıyorum şu anda. Gerçekten düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Desteklerinizi de bekliyorum. İşinize yarayacağını da düşünüyorum. Şu anda o proje üzerinde işte ödeme entegrasyonları vesaire her şey üzerine çalışıyorum. Abonelik sistemiyle olacak bu proje. Ayrıca ilerleyen aşamalarda siz de promptlar paylaşabileceksiniz. Orada bir forum olacak, konuşabileceksiniz gibi. Bu şekilde geniş çaplı bir proje yapmaya çalışıyorum. Hem içerik üretirken hem de proje geliştirirken tabii ki de zamanımı alıyor. Kısa süre içerisinde çıkacağım. Umarım sizin için çok kullanışlı olur. Herhangi bir yorumunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ben çok aktif şekilde okuyorum yorumları biliyorsunuz ki. Fikirleriniz olursa ya da Yıldız şu web siteyi beğendim ya da şöyle video çekebilir misiniz gibi gibi kesinlikle yazın. Ben hepsini dikkate alarak not alıyorum. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.